İslamiyet hükümlerini bildirirken tepeden inme, her şeyi birden yasaklamamıştır. Tedrici olarak bildirmiştir. İnsanlara zor gelmesin, bir anda alışkanlıklarını baştan kopartmayalım, bitirmeyelim. Yavaş yavaş bunları soğutmadan İslam'ı ısındıralım, hükümlerimizi ısındıralım diye Allah-u Teala Hazretleri tedrici olarak bütün hükümleri indirmiştir. Ayşe anamız bu konuda şöyle der. Allah ondan razı olsun. Allah-u Teala Kur'an'ın ilk ayetlerinde içkiyi ve zinayı yasaklasaydı, insanlar son peygamber Muhammed Aleyhisselam'ın etrafından dağılır giderlerdi. Mekke'de inen ayetlere bakın, içki, kumar falan hiçbir şeyden bahsetmiyor. Mekke'de inen ayetler tevhidden bahsediyor. Allah'ın tek olduğu, bütün insan yapımı putların tamamının ilah olamayacağı, onlara tapılamayacağı, tevhidin mahiyeti. Mekke ayetleri hep böyledir. Hüküm koyucu kim, yaratıcı kim? Yerleri ve gökleri, doğuyu ve batıyı kim yarattı? Bunlara Mekke ayetleri denir. Medine'ye geçince Müslümanlar, oraya hicret edince ve İslam devleti kurulunca, kuvvetlenmeye başlayınca Allahü Teala yavaş yavaş hükümlerini bildirmeye başladı. Yaşam standartları, nasıl yaşayacaksınız? Benim istediğim yaşam standartları nedir? Bunlara da Medine ayetleri denir. Ahkamla alakalı bütün ayetler Medine'de inmiştir. İçkiyi nasıl yasak etti Allah? Önce dedi ki içki çok zararlıdır. Sarhoş iken namaza yaklaşmayın. Bakın, içki içebilirsin ama namaza yaklaşacaksan, namaz kılacaksan içemezsin diyor Allah Teala bu kitapta. Sahabe ne yapardı? Yatsı namazını kılar, ondan sonra evine gider içki içerdi. İçkinin haram olduğu ayetler gelmeden önce. Aklım başımda değilken namaza yaklaşmam yasak olduğu için. Sonra ne oldu? Allahü Teala sonra gelen ayetlerde içkinin zararları da vardır, yararları da vardır, faydaları da vardır. Ama zararları yararlarından, faydalarından çok daha fazladır. Ayetine verdi. Burada Müslümanlar anladılar ki bu ilişkide sorun var, sıkıntı var. Sonra ümmet arasında, Müslümanlar arasında kavga ve hakka girme, kul hakkına girme fazlalaştığı zaman Allahü Teala Hazretleri bu ayeti kerimeyle ve sonra gelen artık terk ettiniz değil mi, artık bıraktınız değil mi ayetiyle içkiyi tamamen haram kıldı, yasakladı. İçkinin haram olmasının emredildiği ayetler geldiği anda Ebu Hureyre radıyallahu anh diyor ki, sahabeler evlerindeki şarap şişelerini ve şarap fıçılarını sokaklara döktüler. O anda emir geliyor, Muhammed Aleyhisselam namazdan sonra tebliğ ediyor. Öyle bir imanları var ki ya dur bari bu stok bitsin ya, ziyan olmasın demiyorlar. Biz olsak ne yaparız? Uyanık, stok bitsin ondan sonra zaten tövbe edeceğiz. Önce stoklar bitsin. Yok. Emri duyduğu anda sahabe kadınları, Allah onlardan razı olsun. Tesettür emri geldiği anda başörtülerinizi boyunlarınızın, yakalarınızın üzerine örtünüz ayeti geldiği anda üzerlerinde örtecek bir şey yok. Eteklerinden yırttılar, elbiselerinden yırttılar, başlarını örttüler. Evlerine öyle gittiler mescitten. Buna iman denir. Öğrendiğin anda, olayı bildiğin anda hemen kendine çeki düzen verme sanatı. İman. Kafirlerle aramızdaki en büyük fark bu. Onlar imanları olmadığı için cennete giremeyecek. Son peygambere tabi olmadıkları için, bozulmamış dine uymadıkları için ebedi olarak cehennemde kalacakları. Bu kitap bu ayetlerle dolu. Kafirlerin akıbetlerini anlatan ayetlerle dolu. Şimdi